Evet, hepinize tekrar merhaba. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mangala gideceğiz. Kıymayı tuzluyoruz. Ve altı. Şu an şu basit şeyin kokusu bile muhteşem. Evet, hepinize tekrar merhaba. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte belki de dünyanın en popüler yemeklerinden, yiyeceklerinden birini yapacağız. Dünyanın her yerinde bulunabilen, 7'den 77'ye herkesin çok sevdiği, bayılarak yediği hamburger bugünkü menümüzde var. Biz de bugün iki farklı sosla hamburgerlerimizi taşlandıracağız. İkinci sosun sırrını videonun sonunda vereceğim. Sonuna kadar bizden ayrılmayın. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, hamburgerlerimizi yaparken bugün hazır ekmekler kullanıyorum ben. Bu gördüğünüz marketlerde bulabileceğiniz markasını da söyleyeyim. Una Bella'nın hamburger ekmeklerini kullanacağım. Ama bununla birlikte hamburger ekmeğini yapmak, evde de yapmak çok kolay. Sadece tek yapmanız gereken, gerekli karışımı hazırladıktan sonra 2 defa hamuru dinlenmeye bırakmak gerekiyor. Mayalanması için, mayanın çalışabilmesi için. Benim şu anda öyle bir sürem yok, öyle bir vaktim yok maalesef. Çocuklar aç, büyük bir hararetle, hevesle hamburgerleri bekliyorlar. O yüzden hazır ekmek kullanıyorum ama evde de yapmak çok kolay. İnternette bolca tarifleri var, onları denemenizi öneririm. Onlar da çok güzel oluyor. Ev yapımı ekmeğin lezzeti her zaman bir tık önde bence. Bugün kullandığım ekmekler de Una Bella'nın az önce bahsettiğim gibi ekmekleri. Fransız brioche ekmeklerine yakın, bol sütle ve tereyağıyla yapılan yumuşacık ekmekler. Hamburgerde harika oluyor. Evde yapmakla uğraşmak istemezseniz siz de bunları kullanabilirsiniz. Ekmeklerimiz bunlar. Yaklaşık 1,5 kiloluk bir kıymam var. Kasabımda özel olarak hazırlattığım. 3'te 2'si dana kaburgasından ve döşünden. Yaklaşık 3'te 1'i de geriye kalan kısmı da kuzunun döşünden, kuzunun boşluk kısmından hazırlandı. Bu oranın iyi bir oran olduğunu düşünüyorum ben burger kıymasında, burger köftesi yaparken. Bu kıymayı sadece tuzla hazırlayacağız. Tuz da aslında kıymanın biraz daha bir araya gelmesini sağlayacak. Çok yapışsın istemiyoruz. Tek parça, yekpare hale gelsin istemiyoruz burger köftemiz ama istiyoruz ki biraz da bir aralarında bir interaksiyon olsun. Yani pişirirken köftenin de dağılması arzu ettiğimiz bir şey değil. O yüzden biraz tuzlandırıp bekleteceğiz ve sonrasında kalıbımızla, benim şöyle bir kalıbım var. Elinizle de yapabilirsiniz. Bu kesinlikle şart olan bir şey değil. Köftelerimizi hazırlayacağız ve mangala gideceğiz. Hamburger videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, sıra geldi köfteleri hazırlamaya. Köfteleri hazırlarken aslında ilk başta az önce söylediğim gibi yapacağımız çok fazla bir şey yok. Kıymanın içine birazcık tuz katacağız ve tuzla birlikte birazcık çok hafif, fazla mıncıklamadan yoğuracağız. Bunun dışında yapacağımız bir işlem yok kıyma için. Kıymamızı aslında şöyle biraz açacağız tuzlamak için rahatça. Sonrasında şöyle bir çevireceğiz. Burada yaklaşık 1,5 kilo kıyma var. Ben bugün 6 hamburger yapmayı düşünüyorum. Her bir hamburger için 200-220 gramlık köfteler hazırlayacağım. Dolayısıyla bir ya da bir köftemiz artacak gibi gözüküyor. Şöyle. Kıymayı tuzluyoruz. Çok fazla değil. Kaldıracağı kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu şöyle bir çevirelim. Altını üstüne getirelim. Dediğim gibi fazla burada sıkıştırmamak önemli. Köftenin kıvamı aslında bütün mesele. Ne parçalanacak, ne çok tane tane olsun istiyoruz, ne de çok bütünleşsin istiyoruz. Yekpare olması da arzu ettiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla şöyle biraz tuzlar içine girecek kadar kıymayı dinlendirdik. Tuzlar içine girecek kadar kıymayı çok hafif, yavaşça yoğurmuş olduk. Bu kadar yeterli. Hatta şu anda fazla mı yoğurdum diye bile şüpheleniyorum. Evet, sıra geldi köftelerimizi hazırlamaya. Kıymayı şöyle alalım. Evet, son parçaları da şöyle. Ben bugün altına naylon koydum. Etin direkt tahtayla temas etmemesi için. Çiğ etin tahtayla temas etmesi çok iyi değil. Yani pişmiş etin de aslında tahtayla temas etmesi çok iyi değil. Çünkü tahta çok kolay bakteri üreyen bir yapı. O yüzden
özellikle korumaya çalışıyorum, ayırmaya çalışıyorum. Burada yaklaşık 1,5 kilo kıyma var, az önce de söylediğim gibi. Benim bugün ihtiyacım olan aslında 6 hamburger için köfte. Dolayısıyla bunu 200-220 gramlık köfteler yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Dolayısıyla bunu 7'ye bölsem ve 6 tanesini kullansam, bir tanesini de sonra çocuklar için saklasam yeterli olacak. 230. Yani tam ideal büyüklükte köftemizi yaptık. Evet ve geldik ateşe. Bugün yine gurusu kullanıyoruz. Gurusta ama bugün farklı bir şey yapacağız. Volkanik taş ızgaramızı kullanacağız. Bu taş ızgarayı, yani daha önce başka taşlar kullandım ama gurusun volkanik taş ızgarasını ben de ilk defa bugün kullanıyorum sizinle birlikte. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Köftelerimiz hazır. 6 adet köfte. Hepsi harika bir şekilde pişmeyi bekliyorlar. Gurusun volkanik taş ızgarasının aslında bir özelliği var. Diğer mangallardaki taş ızgaralarda çok karşılaşılmayan, etrafında gördüğünüz gibi bir koruma var. Metalden bir koruma bariyeri yapılmış. Bu çok faydalı bir şey. Çünkü bu taşlar arkadaşlar doğal taşlardır ve zaman içinde yıpranırlar, eskirler. İçlerinde hava boşlukları, çatlaklar vardır mutlaka doğal oldukları için. İrili ufaklı bu boşluklar olabilir ve zaman içinde bu taşlar kırılır. Kırıldığı zaman da işte kullanılamaz hale gelir. Gurus taşları koruyabilmek için etrafına çerçeve yapmış, korumaya almış. Ateşimiz hazır. Bir süredir yanıyor. Ben köfteleri hazırladıktan sonra hızlı bir şekilde kömürü köze dönüştürmüştüm. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Sizlerle birlikte şöyle zeytinyağı ile, yani ilk anda köftelerin yapışmasını önlemek için taşı yağlıyoruz. Köftelerin kendi yağıyla zaten hemen performans almaya başlayacağız. Bakın 1, 3, 4, 5 şöyle ve 6. Operasyon başladı. İlk etapta biraz kapağını kapatacağım ki o iç sıcaklığını korusun. İçi de biraz pişsin hızla. Pişirme işlemimiz başladı. Evet, sıra geldi hamburgerlerin son halini vermeye, işi finalize etmeye. Artık soslarımızı hazırlayacağız. Köftelerimiz ve ekmeklerimiz hazır. Ekmeklerimizi hafif tereyağı ile kaplayıp mangalda biraz kızarttık. Çok güzel oldular. Köftelerimiz de hazır. Hala sıcaklar. Şimdi hızlı bir şekilde soslarımızı hazırlayıp turşuyu ekleyip son halini vereceğiz köftelerimize, hamburgerlerimize. İlk tarifimizde aslında her zaman yaptığımız gibi ketçap, mayonez ve biraz sriracha kullanacağız. Sriracha çok güzel bir lezzet veriyor. Ben çok seviyorum. Tek başına kullanılacak bir şey değil sriracha. Çok yakıyor. Çok fazla sirke ve asidik malzeme var içinde. Çok fazla sarımsaklı. Dolayısıyla tek başına yediğinizde çok rahatsız edici ama diğer sosların içine eklediğinizde mayonezle, ketçapla birlikte kullandığınızda çok keyifli. Şöyle şu kadar azıcık eklemeniz şu miktara yeterli. Bu fazlasıyla hem acılık hem lezzet verecektir. Şimdi bunu böyle hazırlıyoruz. Acının ve sirkenin birleşmesiyle şu an şu basit şeyin kokusu bile muhteşem. Evde yapıp bunu mutlaka denemelisiniz. Etlerle falan da çok güzel olacaktır. İkincisine şöyle küçük bir numara yapacağız. Nispetiye Caddesi'nin başında, Levent Sapağı'nda, Etiler'e giden yolun başında Kral Burger'i birçoğunuz görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Kral Burger'in çok muhteşem bir tarifi var.
Kral Burger'in çok meşhur, nesilden nesile anlatılan, kulaktan kulağa dolaşan bir zeytin sos tarifi vardır. Bugün onu ben size yapmaya çalışacağım. Çok azıcık, şu kadar mayoneze, gördüğünüz gibi yaklaşık bir kaşık mayoneze, şu kadarcık ketçap ekleyip üstüne ne yapacağız? Zeytin ezmesi ekleyeceğiz. Zeytin ezmeli sos elde etmeye çalışacağız. Tabii ki orijinal sosu gibi olmayacaktır Kral Burger'in. Kral Burger sosunun tarifini asla paylaşmaz. Sorduğunuzda, bu konuyu açtığınızda bir sessizlik olur. 1971'de kurulmuş. Gelecek yıl 50. yılını kutlayacak. İstanbul'un en köklü büfelerinden, hamburgercilerinden bir tanesi. Yaptığı ürünün lezzetine göre şöhretinin çok az olduğunu, çok kısıtlı tanındığını düşünüyorum ben. Aslında potansiyel olarak bence dünya çapında bir lezzet üretiyorlar. Zeytin soslu hamburgerleri çok meşhurdur. Bugün onu biraz ben kendimce, tahminle, bugüne kadar yaptığım tariflerden yola çıkarak deneme yanılma yöntemiyle bulduğum karışım yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. İki sosla hamburgerlerin son halini vermeye başlayacağız. Son olarak birazcık, tabii ki turşusuz hamburger olmaz. Onu hazırlayalım. İnce ince kesiyoruz. Böyle. Evet, jülyen ve artık hamburgerlerimizi birleştirmeye. Çocuklar için acısız bir alternatif sos daha yaptım hemen. Çok basit. Mayonezle ketçapı birebir karıştırdım aslında. Yaptığım öyle çok karmaşık bir şey değil. Hemen sosluyoruz. Altını da üstünde. Üstüne köftesi. Üstüne turşu koyarım normalde ama Alp turşu sevmiyor. O yüzden eklemeyeceğim. Normalde turşu girmesi lazım. Hemen arkasından hemen peşi sıra gelecek olan şey daha önce hazırladığımız karamelize soğanlarımız. Bunu yapmak da çok kolay. Soğanları kavuruyorsunuz. Pişmesine yakın, bitmesine yakın işin üstüne birazcık toz şeker atıyorsunuz. Bu kadar. Bütün olay bu. Bütün olay bundan ibaret. Ve son aşamaya geldik. Birazdan tadımla birlikteyiz. Evet. Son aşamadayız. Tadımdayız. Tadımda bugün Alp'le birlikteyiz. Alp'in en sevdiği şey bu hamburger. Bana her zaman yapmam için ısrar eder. Diğer etleri değil, yani antrikotu, bonfileyi, diğer şeyleri değil. Bunu ister. Tadımda söz şimdi Alp'te. Alp al bakalım. Kocaman bir ısırık al. Nasıl olmuş bize söyle. Niye kocaman? Kocaman. Daha çok ısır. Büyük ısır. Gel yaklaş. Nasıl olmuş? Çok güzel. Harika değil mi? Hı hı. Evet. Şu zeytin soslu olanı izninizle ben de onu tadayım. Gördüğünüz gibi kocaman dev bir hamburger. Muhteşem. Like atsınlar mı? Evet. Birazdan kapanışla birlikteyiz. Evet, böylece hamburger videomuzun, bu haftaki tarifimizin sonuna geldik. Bu hamburger dışında da, bugünkü tarif dışında da aslında hamburgerle yapılabilecek birçok farklı seçenek var. Bunları da ilerleyen videolarımızda sizinle paylaşacağız. Umarız bugünkü paylaşımımızı, bugünkü tarifimizi sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın, ihmal etmeyin. Bu videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşırsanız seviniriz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi bugünkü videomuzu da bitirelim. Mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni tariflerde önümüzdeki günlerde, haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.